Herkese merhabalar. University for Society girişimcileriyle başlatacağımız röportaj serisinin ilkinde sizlerleyiz. Bugün misafirimiz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Umut. Umut'un projesine, yani daha doğrusu kurucu ortağı olduğu projeye geçmeden önce kısaca University for Society'yi anlatmak istiyorum. Biz üniversitelerde 48 saatlik girişimcilik maratonları düzenleyen ve buradaki başarılı ve girişimci olma potansiyeli olan kişileri daha sonra eğitimlerle ve mentorluk destekleriyle sürekli besleyen bir topluluğuz. Bizim ana amacımız girişim yetiştirmekten ziyade girişimci yetiştirmek ve bu mantaliteyi genç girişimci adaylarına aktarmak. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl başladık University for Society olarak. Bu yılın da ilk üniversite etkinliğini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde gerçekleştirmiştik. Oradaki ekiplerden biri de Umut'un da içinde olduğu Gengo ekibiydi. Bugün Umut'u ve Gengo'yu tanıyacağız kısaca. İstersen sözü sana vereyim Umut. Hem biraz kendinden bahset hem de University for Society nerede gördünüz, nasıl başvurdunuz? Kısaca bir anlat istersen. Tamamdır. Ben Umut Hacer Baştimur. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde elektronik ve haberleşme mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Aslında University for Society ile geçtiğimiz yıl ilk defa karşılaştık. Geçen sene biraz hackathon avcılığı yapıyorduk ve böyle etkinlikleri kendimizi konumlandırmayı hedefliyorduk. Geçtiğimiz sene bir Alzheimer hastası takip cihazı yazmıştık ve ikinci olmuştuk. Bu sene de Gengo adlı halihazırda Teknopark İzmir'de yürüttüğümüz iş fikriyle katılmayı hedefledik ve bu sene de ikinci olduk. Kaderimiz oldu ikinci olmak. O şekilde University for Society gerçekten güzel bir etkinlik. Yani eskiden gerçekten bilgi üreten üniversiteler vardı. Artık halk içerisinde yaşanan problemleri çözmeyi hedefleyen daha böyle uygulama odaklı üniversite modeline geçişte bence çok güzel bir altyapı oluşturuyor. Keza Teknopark İzmir bünyesinde geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 ekip University for Society aracılığıyla girişimlerine devam etti. Bu sene de yaklaşık bir 4-5 ekip şu anda girişimlerine Teknopark İzmir'e devam ediyor. Aynen, hani senin de içinde bulunduğun bayağı güzel ekipler vardı. Hani bilmeyenler için söyleyelim, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü hani adından da anlaşılacağı üzere yüksek teknoloji barındıran öğrenciler var. Ama hani biraz da pazarlama, iş planı gibi noktalarda ufak tefek eksikleri var. Hani biz de bu noktada biraz destek olmaya çalışıyoruz. Bu 48 saatlik maraton sana neler kattı, neler gördün? Ya 48 saatlik maratonda çok hızlandırılmış böyle KPSS kursu edasıyla çok hızlı bir şekilde iş geliştirme süreçlerinin o uygulama alanında neler yapabileceğimizi mentorlardan bilgileriyle birlikte donatıldık ve şunu söyleyebilirim ki çok kıymetli mentorlarımız vardı. Biri de senden tabii ki. Gerçekten kıymetli mentorlardan destek aldık. Eksiklerimizi gördük özellikle. Halihazırda projelerini yürüten arkadaşlar, iş fikirlerini yürüten arkadaşlar için de çok yararlı oldu. Yeni bir araya gelmiş ekipler kurulmasına, o çevredeki insanların ihtiyaç duydukları insan profilini çok hızlı bir şekilde bulabilmesine sebep olan bir etkinlik. Yani o şekilde söyleyebilirim. Ya bilmeyenler için onu da söyleyelim. Biz üniversitedeki maratondan sonra arkadaşlarımızı bırakmıyoruz. Hani orada başarılı olan, potansiyel gösteren girişimlerle hem eğitimlere hem mentörlüklere devam ediyoruz. Zaten siz de hani diğer üniversiteler biriktikçe iyi bir programa alınıp hani devam edeceksiniz. Ankara'da da büyük bir final var bildiğin kadarıyla. Evet, biz biraz erken yaptık galiba Aynen, etkinliği. İzmir biraz erken yaptı. Ya avantajı da var tabii. Herkes yapma, aradan çıkarmış oldunuz. İstersen biraz Gengo'dan da bahsedelim. Öncelikle hani proje fikri nereden aklınıza geldi? Şu an ne durumdasınız? Kısaca anlat istersen. Şöyle anlatayım. Biz yabancı dil öğrenirken bize hep söylenen bir şey vardır. Abi derler İngilizce altyazılı dizi film izle. Ama önünde çok büyük bir engel var ki İngilizce altyazılı izlemenin. Hani filmi durdurup kelimeyi araştırıp not etmek, ardından filme devam etmek hem içeriği bölüyor hem de çok bir şey anlamamıza sebep oluyor. Süreyi de uzatıyor. Buradan yola çıkarak şöyle bir ürün geliştirmeye başladık. Gengo, siz YouTube, Netflix, Blue TV gibi platformlarda İngilizce altyazılı veyahut da öğrendiğiniz dildeki altyazılı film dizileri izlerken tek tıkla kelimenin çevresine ulaşabilmenizi sağlıyor. Ardından bu kelimeleri depolayarak Space Repetition adlı özel bir algoritmayla güçlendirilmiş oyunlar içerisinde öğrenebilmenizi sağlıyor. Biraz daha hayatın içine yedirmeye çalışıyoruz dil öğrenimini. Hani o kelimeyi hem görüp hem duyup hem de gerçek sosyal bir ortamın içerisinde nasıl kullanılır bunu öğretmeyi hedefliyoruz. Biraz kendi sorunuzdan mı yola çıktınız yoksa gözlem etrafınızdaki insanlardan mı? Aslında şöyle oldu. Geçtiğimiz yıl
Biz hazırlık öğrencisiydik. Biraz çok genç girişimcileriz. Hazırlık öğrencisiydik ve gerçek bir problemden yola çıktık. Kendi yaşadığımız bir problemdi. Sonra hani buna benzer bir ürün var mı? O zamanlar bunu bir iş fikrine dökme gibi bir düşüncemiz yoktu. Buna benzer ürünler var mı diye araştırmaya başladık. Ardından bazı rakipler bulduk ama çok böyle spesifik istediğimiz bazı feature'ları karşılamıyorlardı. Sonra işte yavaş yavaş iş fikrine dökmeye başladık. Müşteri görüşmeleri yapmaya bu sürece dahil ettik. Öyle söyleyeyim. Yaklaşık 100-120 tane müşteri görüşmesi yaptık ve bizim gibi benzer problemleri yaşamış insanların da olduğunu gördük ve ürüne dökmeye başladık. Hala geliştirmelerimiz devam ediyor. Yani normalde ilk müşteri görüşmelerinde hani bazen tırnak içerisinde tokat yemek gibi bir kavram vardır. Hani sen bir şey düşünürsün, aslında müşteri onu düşünmez. Hani böyle bir hani şunu yaparız diye yola çıktığında müşteri de onun karşılığını bulamadığın oldu mu mesela? Müşteride onu bulamadığım şu şekilde oldu. Aslında bakacak olursanız bu birazcık daha hedeflediğiniz personayla alakalı. Çok farklı bir kesitle karşılaştığınız zaman çok ciddi bir önüne bariyer koyarak cevap vermeye başlıyor. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten iyi seviyede İngilizce bilen birileriyle konuşmaya başladığımızda hani o kesimi de araştırmak istediğimizde bu insanlar işte abi neden kullanayım ki zaten anlıyorum İngilizce altyazılı izleyince beni şöyle engelleyecek böyle engelleyecek ama belli bir kesimin hani belli bir seviye aralığındaki insanlarsa bu feature'a ihtiyaç duyuyorlar. Birazcık daha dediğim gibi persona bazlı bir sonuç elde edebiliriz bu sonuca. Yani sence şu an sizin ürününüze para verebilecek kitle hangisi? Çok zor bir soru. En önemli soru ama. Şöyle söyleyebilirim ki en temel personamızdan birazcık bahsedeyim. 18 ile 24 yaşları arasındaki üniversite öğrencileri, hazırlık yüksekokulu okuyan üniversite öğrencilerini Türkiye'de hedefliyoruz. Aslında globale baktığımızda ciddi fırsatların da olduğunu farkındayız. Artık yavaş yavaş araştırmalarımız devam ediyor, öyle söyleyeyim. Aslında global demişken istersen biraz hedefler ve gelecekten de bahsedelim. Şu an University for Society'de devam ediyorsunuz. Hani bildiğim kadarıyla belli başlı kuluçka programlarını da düşünüyorsunuz. Şu an Gengo'nun hedefi ne kısa vadede? Öncelikle Türkiye'de gerçekten bu problemi yaşayan insanlar var. Özellikle lise öğrencileri, üniversiteye yeni başlamış hazırlık yüksekokulu öğrencileri. Bu insanların bu problemini çözmeye çalışıyoruz. Çünkü dil öğrenimi ciddi şekilde sıkıntılı bir periyot. Kelime öğrenmeniz gerekiyor. Bir sınava gireceksiniz. 7-8 ay sonra şu an çalıştığınız şeyi unutmamanız gerekiyor. Artık bakalım zamanla yol haritamızı çizeceğiz. Öyle söyleyelim. Şu an bildiğim kadarıyla YouTube'da çalışıyor. Netflix'te yapıyorsunuz şu an. Devam ediyor. Web sitenizde de belli bir şeyiniz var. Kartlarınızı oluşturdunuz. Evet. Bir iki tane hatta ufak oyununuz var. İnsanlar bu kelimeleri biriktirdikten sonra web sitesinde onları neler bekleyecek? Web sitesinde onları şöyle şeyler bekleyecek. Space Reputation adlı bir algoritma kullanıyoruz kelimeleri sıralarken. Şimdi diğer rakip firma demekten kaçınıyorum da diğer yabancı dil öğrenim uygulamalarında bizim sürekli olarak yaşadığımız bir problem var. O da şu. O kadar çok o kadar çok yapılacak şey, işte şunu yap, bu point'i topla, bunu yaparsan köfte alacaksın, işte bunu açmazsan bunu açamazsın. O kadar çok böyle yönerge var ki ve insanlar bir süre sonra sıkılıyorlar. Ben hiçbir öğrenim yani İngilizce uygulamasını bir haftadan fazla kullanmadım mesela. Ki gözlemlediğimiz kadarıyla çoğu insanda da bu şekilde yürüyor. Gengo'da birazcık daha böyle basit bir arayüz sunmayı hedefliyoruz. Abi sen zaten Netflix izliyorsun, dizini izle, You'yu izle, ne bileyim How I Met Your Mother'ı izle. Bir bölümü bitir, kelimeleri kaydet. Sana işte 120 tane kelime çıkardıysan 120'sini birden göstermeyelim. Özel bir algoritmayla sıralayalım ve seni sınırlayalım. Diyelim ki abi bugün 10 tane kelime çalışabilirsin. Daha fazlasını çalışma. Yani iyi değil senin için ve birçok uygulamada özellikle öğrencilerin görmek istedikleri şeyler var. Mesela istatistik. Yani bir kullanıcı ne durumda olduğunu, bir kullanıcı hangi kelimeyi ne zaman öğrendiğini, onun unutma eğrilerini görmeyi talep ediyor ve ciddi şekilde bu noktada problemler yaşanıyor. Bir dashboard ekranından bahsediyorsun herhalde. Evet. Yani orada bir şey düşünüyor musunuz? İşte gamification'la vesaire sıralamadaki yerini görüp belki birbiriyle mücadele edebileceği bir yapı planınız var mı? Gamification noktasında buradan Altuğ Yılmaz hocamıza selamlar. Geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdik ve
kullanıcıları sistem içerisinde sıkılmayacakları şekilde daha böyle soft bir arayüzle bir gamification altyapısı kurmayı düşünüyoruz. Bakalım neler yapacağız. İstersen kapanışı şeyle bitirelim. Hani şu an bizi izleyen takipçilere vermek istediğin mesaj var mı? Yani sizinle ilgili ne yapsalar hoşuna gider açıkçası. Öyle bir kapanışı sana bırakayım. Aslında takipçilerden beklentilerimize geçmeden önce biraz Universal for Society ailesine öncelikle daha doğrusu teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten üretmek isteyen, üretken zihinlerin bir araya gelip organize olabildiği bir etkinlik geçirdik. Ve lütfen etrafınızda kim varsa onlara anlatın, etkinliği yayın ki bir sonraki sene, hatta bizde biraz erken oldu ama bu sene gerçekleştirecek Universal for Society'lerde bu insanlar bir araya gelip bir şeyler üretebilsin, katma değer yaratabilsinler. Takipçilerden beklentilerimiz de gengo.net adresine girerek şu anda ön ürün talebinde, demo talebinde bulunabilirler. Ücretsiz olarak veriyoruz. Ücretsiz olarak şu an dağıtıyoruz çünkü testlerimizi yapıyoruz aslında bir yandan da. O şekilde bakalım, umarım önümüzdeki aylar içerisinde güzel bir pazarlama stratejisiyle açılmayı hedefliyoruz. Teşekkür ederiz Umut. Gengo.net adresinden test kullanıcı cihazı alıp bir yandan filminizi izlerken bir yandan da anında çeviri hizmetinin keyfine varabilirsiniz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde bir diğer Universal for Society girişimiyle birlikte röportaj serimize devam edeceğiz. Hoşça kalın.